Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Ramazan bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olması dövizdeki hareketliliği artırırken ilk işlem günü nedeniyle beraber geçirdiğimiz haftanın kayıpları da telafi edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan kademeli normalleşme süreci de yeniden başlıyor. Hafta içerisinde açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı ve PMI verilerini de yakından takip ederken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,38 ve 8,45 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,30 ve 8,24 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım programı dahilinde yaptığı alımlar geçtiğimiz hafta 19 milyar euro artış göstererek 1,05 trilyona ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası sert geri çekilen Euro'da toparlanma beklenilenden hızlı gerçekleşirken açıklanacak olan Avrupa bölgesi büyüme oranında yakından takip ediyorum. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,15 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,10 ve 10,05 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise FED yetkililerinin açıklamaları parite için önemini korurken FED üyesi Clarida'nın verdiği demeçte 20 trilyon dolarlık bir ekonomiyi açmanın kapamaktan daha fazla zaman alacağını vurguladı. Bir diğer FED yetkilisi Kaplan ise ilk faiz artışının 2022 yılında gerçekleşmesini beklediğini yinelerken geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun beklentinin üzerine gelmesi üzerine paritede yaşanan kayıpların son işlem gününde telafi edildiğini gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,2185 ve 1,22 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1,2150 ve 1,2120 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Çin'de ekonomik toparlanmanın hızlanması ile petrol talebinde bir miktar toparlanmanın normalleşmesi beklenirken geçtiğimiz hafta açıklanan veriye göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 adet yeni petrol sondaj kulesi açılırken toplam sayı ise 352'ye yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırıya uğrayan petrol hattının ardından Brent petrolde sert düşüşlerin yaşandığını gördük. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 70 dolar ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları.
Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 68,90 ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a